Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tezgah testerenin çalışma prensibi olsun, kesim teknikleri olsun, karşılaşabileceğiniz kazalar olsun, bu kazalara karşı nasıl önlemler almalıyız? Bunlar hakkında biraz detaylı bir şekilde bu videoda A'dan Z'ye bildiğim kadarını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Tezgah testere aslında daire testerenin ters çevrilip bir masaya oturtulmuş, sabitlenmiş halidir dostlar. Böyle olunca ne oluyor? Makinamız sabit, parça hareketli duruma geçmiş oluyor. Bu makineyi masaya sabitleyen, hatta açıveren videoları YouTube'da izlemiş olabilirsiniz. Ama bu işe ilk defa başlıyorsanız bu iş bir kazayla ya da hüsranla sonuçlanabilir. Sonuçta güvenlik önlemi açısından alınan birçok yol, yöntem var dostlar. Tehlikeye kendinizi sokmayın. Tezgah testereyle işe başlayın. Hobi atölyelerinde kullandığımız tezgah testereler genelde buna benzer dostlar. Testere yukarı ya da aşağıya doğru hareket eder ve biz bu testereye açı verebiliriz dostlar. Espri budur. Testereye açı verdiğimiz bu mandalı sıkacağınız zaman İyice sıktığınıza emin olun dostlar. Sonuçta kesim yaparken bir titreşim makinede her zaman mevcut. İyi sıkmazsanız mandal kendiliğinden gevşer bir süre sonra ve kesim esnasında bu başınıza gelir muhtemelen. Testereniz yana doğru dönme yapabilir arkadaşlar. Zaten eğer öyle bir dönme yaparsa ve iki parçanın arasından geçiyorsa testereniz tuhaf bir ses çıkartacaktır. Kulaklık takıyor olsanız bile testerenizin sesini dinleyin arkadaşlar. Bir terslik hissederseniz kapatma düğmesine basın ve ne olup ne bittiğini anlamaya çalışın arkadaşlar. Evet, güzelce sıkalım. Tezgah testeremizin yanında bir dayama kolu mutlaka olur ve bu dayama kolu testereyle paralel olmak zorundadır. Yeni bir makine almış olsanız bile bu paralelliği mutlaka kontrol edin. Kalibrasyonu yapılmamış da çıkabilir. Kalibre etmeniz gerekebilir arkadaşlar. Testerelerimizin yanında şöyle de bir aparat gelir. Birazdan buna da geleceğim. Ama öncelikli olarak bahsetmek istediğim ve videonun konusu olan yaşanabilecek kazalar ve bunun neden kaynaklandığı. Tezgah testereyle ilk çalıştığınız zaman kesimi yaptığınızda kesmesine hayran kalabilirsiniz dostlar. Bu en azından benim için böyleydi. Çünkü peynir gibi parçayı doğuruyor. Bu bir gerçek. Başlangıçta korkuyla başlamış olsanız bile sonrasında özgüven giderek artar. Bu özgüven arttıkça şöyle bir sıkıntı çıkabilir. Ya ben bunun parasını verdim, artık elime gelen her şeyi keserim, doğrarım, biçerim anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu durumda bu özgüven ileride bir kaza yaşamanıza sebep olabilir. Bundan dolayı bu makinenin her düğmesine basıp çalıştırdığınız zaman olacakları hayal edin arkadaşlar. Yani düğmeye bastın, testerenin sesini bir duy. Bir terslik var mı? Parçamı getirdim, testere kesmeye başlayacak. Bunlar hep hayalinde önceden olsun. Gözüm nerede olacak? Elimi nerede tutacağım? İtme çubuğunu kullanmaya ne zaman başlayacağım? Testereden çıktıktan sonra makineyi kapatacak mıyım? Yoksa devam edecek miyim? Bu dediğimin her zaman faydasını görürsünüz. Zararını görmezsiniz. Olacakları önceden hayal etmeye çalışın. Parçayı sakat bir şekilde kesersem başıma ne gelebilir? Hayal etmekten çekinmeyin öncesinde dostlar. Amacımız parçaları istediğimiz kesitlerde, ölçülerde kesebilmek ve bunun için en iyi aletlerden birisi budur. Ama en önemli şey parmaklarımızın yerinde duruyor olmasıdır arkadaşlar. Bu makineyle yaşayabileceğimiz en kötü kaza uzuv kaybı olabilir. Başka kazalar yok mu? Var. Geri tepmeden birazdan bahsedeceğim. Parçanın testere tarafından bize doğru hızlı bir şekilde fırlamasına geri tepme diyoruz arkadaşlar. En önemli şey ellerimiz ise arkadaşlar ilk önce mutlaka sağ elimize parçayı itiyoruz. İtme çubuğunu mutlaka kullanmamız lazımdır. En önemli şeylerden birisi budur. Bu elimiz boşta. Bu elimiz için ise güvenli mesafede bu elimizi tutmayı her zaman öğrenmeliyiz dostlar. Kazalar neden oluşabilir? Bundan bahsedelim şimdi. Şimdi diyeceğimi sadece bu makine için söylemiyorum. Bakın dostlar, kafanız dalgınken, işte eşinizle, dostunuzla birisiyle kavga edip
çok sinirli bir şekilde, gergin bir şekilde atölyeye geldiğinizde bu makinelerle çalışmayın arkadaşlar. Çok ciddi yaralanmalara ve kazalara sebebiyet verebilirsiniz. Yani keskin sirke hani küpüne zarar diyebiliriz. Alkollüyken falan hani sakın ha diyorum. Hani ben alkole karşı olduğum için değil. Hani git nerede içiyorsan iç, sonuçta hiç kimseyi ilgilendirmez. Ama alkollüyken arkadaşlar hani bu tip işler yapmak son derece tehlikelidir. Yani sakın böyle bir hatayı yapmayın dostlar. Bu kıyafeti bilerek giydim arkadaşlar. Bu şekilde ipi olan bir kıyafetle çalışma yapmayın. Ya ipleri içeriye doğru verin ya da hiçbir zaman atölyede bu tip kıyafetler giymeyin. Kolunuzda bol bir zincir kesinlikle olmasın. Sonuçta şöyle düşünün. Zincir takıldığı anda arkadaşlar testere kesmezse kolunuzu aşağıya doğru indirecektir. Hani aynı şekilde böyle uzun bir zincir, işte kolye falan bu makinelerle çalışırken kesinlikle takmayın arkadaşlar. Hani bir an eğilirsiniz, testere kolyeyi yakalar, kopartmaz, içeriye doğru çeker. Hani sizi bile öldürebilir arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadan. Yani aman diyeyim, çok dikkat edin bu tip güvenlik önlemlerine. Aynı şekilde işte uzun bir sakal ile çalışıyor iseniz ya da uzun saçla çalışıyor iseniz, hani saç için söyleyeyim, kafanıza mutlaka şöyle bir baf ya da eşarp bir şey bağlayın arkadaşlar. Saçınız öne doğru gelmesin kesim yaparken. Aşırı bol bir kıyafet giymek aynı şekilde testerede uzuv kaybıyla sonuçlanabilir dostlar. Yani ya geride olacak, tamam mı? Ya da dar olanı tercih edeceksiniz. Şimdi bendeki hani hafif bol, buna bir lastik taktıracağım ama hani benim şöyle bir avantajım var. Bunun boyu biraz kısa olduğu için parçayla çalıştığım zaman bu epey geride kalıyor. Hani şu bolluk bile fazla arkadaşlar. Dediğim gibi ben de buna bir lastik taktıracağım bu vesile ile. Testere kumaşı keser mi? Kesmez dostlar. Testere ya da herhangi bir döner parçalı bir şey kumaşı kaptırdığınız anda kumaşı tutar, çeker arkadaşlar. Hani bundan dolayı tehlike bundan dolayıdır. Dediğim gibi dikkat. Tezgah testerede her zaman için mantık şudur. Parça ne olursa olsun dümdüz bir şekilde ilerlemelidir arkadaşlar. Tezgah testerede kavisli kesim gibi bir şey olmaz. Parça döndüğü anda kazanın habercisidir arkadaşlar. Şimdi dayama kolundan bundan dolayı faydalanıyoruz. Parçamızın yan yüzeyinin düz olduğunu biliyorsak ve bu paralel ise testere ile mantık şudur. Dayama koluna parçayı yasladım, itekledim, parçayı kestim arkadaşlar. Evet, dönme ne olursa şimdi ona bakalım. Görmüş olduğunuz testerede arkadaşlar bir oynama payı vardır. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle hafif sağa sola oynayabildiğini bilin. Hele bir de şunu çıkartayım. Yarma çubuğu birazdan geleceğiz. Bakın sağa sola yarma çubuğu olmadan daha fazla dönme eğilimine girebiliyor. Kesme işlemi gerçekleşirken testeremiz belli bir açıyla ahşaba dalar dostlar. Peki o testere dişi dolanıyor, arka taraftan çıkıyor. Parçamız dönerse şu olabiliyor dostlar. Parça eğer dönerse arka taraftaki diş takılabilerek parçayı yukarıya doğru kaldırabiliyor ve bu parçanın dönmesini daha da arttırıyor. Tabi bu arada titreşim vesaire birçok etken de var. Parça bu durumda siperle testere arasına sıkışıyor ve hızlı bir şekilde bize doğru fırlıyor. Buna geri tepme diyoruz. Bakın bu noktada yarma çubuğu testerenin en önemli güvenlik aparatlarından birisidir. Şöyle oturtayım yerine. Parçamız ilerlerken testerenin son dişini geçti. Ve artık dikkat ederseniz artık yarma çubuğuna takılı. Şimdi bu durumda benim parçam arka taraftan testerenin ucuna tırmanamıyor dostlar. Tırmanamadığı için bu parça çok önemli. Yani yarma çubuğu ne işe yarıyor? Parçamın arka taraftan testereye tırmanmasını çok büyük oranda
engellemiş oluyor dostlar. Bakın örnek bir parçayı arkadaşlar itme çubuğuyla testereme yakın bir şekilde itekliyorum. Bakın nispeten düz bir şekilde gidiyor. Şimdi parçayı orta kısımdan itekliyorum. Bakın gene nispeten düz bir şekilde gidiyor. Bakın şimdi parçayı sipere yakın bir şekilde tutarak götürüyorum. Bakın açma eğilimine giriyor dostlar. Başka bir parçada bir daha yapayım. Ortadan götürdüm. Kenardan götürdüm. Bakın. Kenardan baskıyı kurduğum zaman bu taraftan açma eğilimine girebiliyor. Yani şununla bağlayacağım. Yarma çubuğu arkadaşlar olmaz ise itme çubuğunu kullandığımız zaman ya da elimizle geçirdiğimiz mevzularda testerenin üstüne tırmanabilir, bize doğru fırlayabilir ya da bu şekilde geri tepme yapabilir dostlar. Sonuçta bu da bir an paniklememize, elimizi sağa sola götürmemize sebebiyet verebilir. Doğru olan ne? Parçayı sipere yasladım. Dediğim gibi ilk kural ellerimizi korumak dostlar. Parçayı zaten keseceğiz. Bu eller bize her zaman lazım. İkinci elimi konumlandırmadan bahsetmiştim. Ben şöyle bir yol izlemeye çalışıyorum. Elim diyorum bu sarı alanın içine hiçbir şekilde girmesin. Mantığım bu arkadaşlar. Elim parçayı tatlı bir şekilde tuttum. Sipere doğru, hatta şöyle bir yön olarak şöyle göstereyim. Sipere şöyle bir yönde tutuyorum. Başlangıçta parçayı elle sürdüm. Kesmeye başladı. Bakın elimi hiçbir zaman ileriye doğru götürmüyorum ya da sarı yere geçmiyorum. Parçam yarma çubuğuna da geldi. Artık daha da rahatlayabilirim. Ama rehavete kapılmamalıyım. Parçamı ittim arkadaşlar. Bakın elim gitmiyor artık. Parça elimden çıktı. Götürdüm ve kesmeyi sonlandırdım arkadaşlar. Siperde süreceğimiz parça da arkadaşlar 90 derece olmalıdır. Yani zeminle siper arasında 90 derece yapıyorsa burası da 90 derece ve düzlemsel olmalıdır. Şimdi şu parçayı görmenizi istiyorum. Bakın bu parçanın bir tarafı şöyle kayık gibi. Bir tarafını ben planyadan geçirdim. Düz arkadaşlar. Düz tarafı siperden geçirmem lazım. Eğer eğik tarafı siperden geçirirsem, şimdi başlayacağım nokta şuradan eğikliğin bir kısmına geldi. Burası daha da dışarıda. Parça ilerledikçe aslında olacak şey şu. Parça bu tarafa doğru dönme eğiliminde bulunacaktır. Testerenin arasında bu boşluk çok fazla olursa testere ve dayama kolu arasında sıkışacaktır parça ve tekrardan bir geri tepme yaşanacaktır dostlar. Evet, umarım sıkıcı olmamıştır şimdiye kadar. Biraz heyecanla anlatıyorum sanki. Mola esnasında da şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu tip videoların hazırlanması hiç kolay zannetmeyin. Öyle kafamıza göre anlatmıyoruz. Günlerce not alıyoruz. Neleri anlatmalıyız, neleri söylemeliyiz. İlgili videoları izliyoruz. Nasıl güzel çekim yaparız bununla uğraşıyoruz. Arkasından da bir ton montajla uğraşıp sizlere sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne dediğimi anladınız. Devam edelim. Sonuçta bu sizi korkutmasın arkadaşlar. Yani işin siz tedbirini aldıktan sonra ve makineye saygılı davrandıktan sonrası çok müthiş keyiflidir. Ama hani her zaman da tabii ki içimizde bir miktar korku taşımak iyidir arkadaşlar. Ne olacağını hayal etmek önemlidir dediğim gibi. Dostlar bu makinede serbest el ile kesim yapmayın. Hele ki şu çubuk yoksa. Serbest elle yapılan kesim testereniz sıkışırsa makineye de zarar verebilir. Size de ciddi zarar verebilir. Şimdi hemen bir sonraki başlığa geçelim. Şimdi yaptığımız hatalardan birisi de şu olabiliyor arkadaşlar. Parçayı sürüyorum ileriye doğru. Dediğim gibi elim burada sabit ama hani acemi hatası olabiliyor. Şunu yapabiliyoruz. Parçayı iteklerken elimizde kesmeye devam ediyor. Haliyle şu kısımda parçayı testereye doğru esnetebiliyoruz. Testereye sıkıştırma ihtimalimiz olabiliyor dostlar. Ki bu eğer bu şekilde testereden çıkarsa ve özellikle yarma çubuğunun olmadığını hayal edin.
Arkadaşlar testerenin üzerine tırmanmak için fırsat tanıyoruz. Testerenin üstüne tırmanırsa parça bize doğru fırlıyor dostlar. Bu makinede çok büyük oranda boylamasına kesim yaparız arkadaşlar. Yani parçamız her zaman uzundur. Sakın şöyle bir hataya düşmeyin arkadaşlar. Sipere ben bu tarafı yaslarım, böyle kısa yeri. Ondan sonra iteklerim, testere keser demeyin. Bu çok büyük bir yanlıştır. Size ciddi bir zarar verebilir. Neden? Makine çalıştığı zaman bir titreşim oluşuyor. Dediğim gibi zaten parça bir dönmeye her zaman meyilli olabiliyor arkadaşlar. Bakın şöyle ben size bir köşegen çizeyim. Şurası bir kenar, şurası bir kenar. Şimdi Pisagor ne diyor arkadaşlar? Hipotenüs her zaman en uzun kenar. Yani şöyle diyelim. Bu parça, bakın bu gösterdiğim kesinlikle yanlış. Tekrardan söyleyeyim, ileriye falan sardırırsınız. Şimdi arkadaşlar parça buradan geçerken, hani hele ki çok acemi olduğumuzu düşünün. Bunu hani elle geçirdiğimizi falan düşünün. Hipotenüs uzun olan, yani şu kenardan hipotenüsümüz daha uzun. Parça dönme eğilimine girdiği anda titreşimden dolayı arkadaşlar arada sıkışacak ve fırlayacaktır. Bir de bunu elle kesmeye çalışıyorsanız sizin elinizde bir şekilde buradan geçmek zorunda ve ne olacak arkadaşlar? Parmaklardan birkaç tanesi yok. Yani arkadaşlar testereden kısa olan bir parçayı yarma çubuğumu geçemiyor, bakın bu hiçbir zaman. Yani kesmeyi bitirdim, daha hala benim iteklemem gerekiyor. Arada ne olacağı hiçbir şekilde belli değil. Bu ister itme çubuğu olsun, isterse push block, yani o baskıyla geçirilen şey olsun. Bunu yapmayın derim. Benden naçizane tavsiyedir arkadaşlar. Dediğimiz gibi dayama koluna dayadın. Bu şekilde asla kesmiyorsun. Kesim metodu var mı? Var. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Uzunca bir parça kesiyorsanız, ki bundan daha da uzun olabilir ya da 5-10 da olabilir. Yani ağırlığı daha yüksek bir parça olursa şimdi kaldıraç etkisiyle karşı karşıya gelirsiniz. Yani testerenizin üstünde parça aşağıya doğru eğilmek isteyecektir. Bunun önüne geçmek için parçayı sürdüğünüz zaman bazı videolarda görüyor olabilirsiniz. Arkada bir eşek olabiliyor ya da bir silindir olabiliyor. Tezgah testereyle amaç aynı seviyede olması. Benim bu tip kesimlerde sandalyem çok kurtarıcı. Sandalyemin altına bir 5-10 koyduğum zaman yükseklik eşit hale geliyor. Ve parçayı tekrardan, bakın bu eğilim sabit yerinde duruyor. Parçayı sürerek kesim işlemini tamamlıyorum. Parçayı sürdüm. Sona geldi. Şimdi itme çubuğu ile kesimi sonlandırıyorum. Tabii hani hemen şundan da bahsedelim. Testerem bu kadar yukarıda olmuyor. Yaklaşık bir diş kadar yukarıda oluyor. Şimdi neden bir diş kadar yukarıda olması ya da yarım diş de olabilir? Neden önemli? Sonuna kadar kaldırmış olsak sakatlık yaratabiliriz arkadaşlar. Ve artı, yani niye sıfır değil? Testerede nefes alması için, yani fazla ısınma yapmaması için de gerekli, talaşı da rahat bir şekilde bırakabilmesi açısından. Neyse, ne diyorduk? Getirdim arkadaşlar, işlemi sonlandırdım. Peki nasıl oldu da arka tarafta o düz durdu? Şimdi kameramın yerini bir değiştireyim. Şimdi dostlar şöyle bir masam var. Yani parça buradan geldiği zaman, testereden çıktığı zaman kaldıraç etkisiyle aşağıya inmemiş oluyor. Masamın üstünde durup kalıyor. Şimdi eğer masanız yoksa, masa yapmaya da niyetiniz yoksa, ki şiddetle tavsiye ederim masa yapmanızı. Masanız yoksa aynı dediğim tezgah testereyle aynı yükseklikte bir eşek olabilir ya da o silindirli mekanizma olabilir. Parçalarınızı çıktıktan sonra aşağıya doğru eğilmesini engelleyecektir. Şimdi aşağıya doğru eğilirse ne olur dostlar? Burada kötü bir senaryo karşımıza gelebilir. Sonuçta itme çubuğuyla ittiriyorsun ya da elinle itekliyorsun. Parça bir anda yukarıya kalktığı anda beyin şunu diyebiliyor: parçayı tut. Sen parçayı tutacağım diye bir anda bastırdığın anda arkadaşlar elin testerenin üzerine gelebilir. Birkaç parmağına veda etmek zorunda
kalabilirsin. Tekrardan diyorum, bunlar parçalardan ya da makinelerden çok daha kıymetli dostlar. Evet, şimdi kaldıraç etkisinden de bahsettik. Şimdi böyle uzun parçalardan keserken şu da olabiliyor arkadaşlar. Şimdi masa yok, bir şantiye gibi düşünün ya da işte bağda bahçede bir yerde oluyor. Bakın arkadaşlar, kesimi yapan kişi öndeki operatördür. O ne diyorsa arka taraftaki ona uymak zorundadır. Arkadakini yönlendirecek kişi de siz kesiyorsanız sizsiniz. Arkadaki ya tatlı bir şekilde çekecek ama hiçbir zaman asılmayacak. Ya da sadece tutma işlemini gerçekleştirecek. Operatör sürükleyecek. Benim görevim ne? Ben eşeğim, bunu tutuyorum arkadaşlar. Son testereden çıktığı anda da parçayı aldım. Düzgün bir yere koydum. Arkadakinin görevini mutlaka ona geri zekalı anlatıyormuş gibi söyleyin arkadaşlar. Sonrasında karşılıklı bir kaza yaşamayın. Bazı kesimlerde istersiniz ki sadece parçanın ortası kesik olsun arkadaşlar. Yani uçta veyahut da bu tarafta bir kesik olmasın, orta tarafta olsun. Parçayı yukarıdan aşağıya indirerek kesmeye çalışmayın arkadaşlar. Geri tepmeyle ya da motor arızasıyla sonrasında karşılaşabilirsiniz. Yani testere sıkışabilir. Hani biz bunu indirirken oynatabiliriz. Bunun yerine ne yapmanız mühimdir? Testereniz altta. Siz diyelim kesimi ortadan bir yerden çıkartmak istiyorsunuz. Testereyi çalıştırdınız. Testere çalışır vaziyette arkadaşlar, testereyi yukarıya doğru çıkartırsanız orta taraftan kesime başlarsınız. İleriye doğru ittirerek ne kadar götürmek istiyorsanız götürürsünüz. Bu da önemlidir. Başka bir mevzu ise arkadaşlar, kesimi yaptık, tamamladık. İşte yanında da şöyle bir parça ayrıldı. Testere çalışmaya devam ediyor. Ve az önce gösterdiğim arkadaki işte masa yok diyelim ya da var olsa bile şu hataya düşebiliyoruz. İşin kolayına kaçmaya gidebiliyoruz. Testerenin üstünden arkadaşlar elimizi götürüp parçayı alma işine girebiliyoruz. Bakın, çok tehlikelidir. Yani az önce gösterdiğim masa bu açıdan önemlidir. Ben istediğim kadar burada parça keseyim. Sürdüğüm zaman o öbürünü itecek, o öbürünü itecek. Şeyin bittiği yerde, masanın bittiği yerde bırakın parça aşağıya düşsün gerekiyorsa. Sonradan toplarsınız. Ama diyelim tek kesim yapıyorsunuz ve masanızda yok. Bakın, parçayı kestiniz, işte en son almak için götürüyorsunuz. Arkadaşlar, bir anlık dalgınlığa bakar, tamam mı? Eliniz testerenin üzerinden geçebilir. Sonuçta izliyorsanız bu tip videoları şunları görüyorsunuzdur. Üst kapağı kullanan arkadaşlar neredeyse hiç kimse yok. Yani bu işe biraz alışkanlık kazanmaya başladıktan sonra üst kapaktan çoğu kişi, çok hem de kişi vazgeçiyor. Ama vazgeçmemenizi önerdiğim şey yarma çubuğudur arkadaşlar. Testereye yukarıdan asla, yani elimizi testerenin üzerinden asla geçirmiyoruz. Az önce dedim ya arkadaşlar, sarı bölge, tamam mı? Bu benim için şeydir, hayalimdedir hep. Elim sarı bölgenin üzerinde olmayacak arkadaşlar. Parçamı geçirdim. Mümkünse makinamı kapattım. Parçayı öyle aldım. Yani sonuçta biz hobi işi yapıyoruz. Bu işten seri üretim yapıp para kazanmıyoruz. Ya da makineyi kapatmadın. Parçayı ittirdin, çıkardın. Ama her halükarda parçayı testerenin yanından dolaştırarak alın arkadaşlar. Ki hani o bile bakın tehlikeli, yani alırken geriye çekiyoruz. Aldın, yana doğru çekmekte fayda var. En güzeli ne? Testereyi kapatmak arkadaşlar. Neden testereyi kapatmak? Dediğim gibi bir anlık şeye bakabilir, dalgınlığa bakabilir arkadaşlar. Evet, daha bitmedi, anlatacaklarım var daha. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve bu adamın anlattıklarını değerli buluyorsanız arkadaşlar, beğen düğmesine basmayı, videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir de Hype seçeneğine tıklarsanız videolarımız üst sıralara doğru ilerleyecektir. Daha fazla kişinin izlemesine de imkanı siz veriyorsunuz dostlar. Biz değil. Biz ne anlatabileceğimiz kitleyi seçebiliyoruz. Sonuçta biz yayınlıyoruz. Siz ne kadar beğenirseniz ya da ne kadar süre izlerseniz YouTube bunları harmanlıyor. Bir şekilde bizleri ileriye doğru
atmaya çalışıyor diyelim. Yani en azından biz de yukarılara doğru çıkmak istiyoruz dostlar. Evet, şimdi bu işlere başladıysanız arkadaşlar şunlar başınıza gelecektir. Ya işte hani komşu bizim bir işimiz var. Ya amcaoğlu bizim işte ufak bir işimiz var. Yapar mısın? Bir de hani cümle şununla başlamaya başlar. Ya sen bu işten anlarsın. Arkadaşlar sizden bir iş talep edildiği zaman şöyle hissedebiliyorsunuz. Karşı tarafına isteğini reddetmemek istiyorsunuz. Bazen bu tezgah testleri de işte ya da başka makinalarda yapacağınız işlerde risk almak durumunda kalabiliyorsunuz. Şimdi karşı tarafın bir talebi oldu. Şunu mutlaka tartın. Onun istediği şey makinem açısından ve benim sağlığım açısından doğru mu, yanlış mı? Doğruysa istediği, talep edilen işi yapın. Ama eğer size bir risk getirecekse, ki başımıza geldi bakın bunlar, onun için anlatıyorum. Size bir risk getirecekse arkadaşlar düzgün bir şekilde o işi yapamayacağınızı söyleyin. Bu dediğim sizi hani beceriksiz yapmaz. Siz kendinizi kollamış olursunuz. Karşı taraf hani onun nasıl zarar verebileceğini size bilemeyebilir. Tamam mı? Dediğim gibi hani bu sizi beceriksiz ya da kötü birisi yapmaz. Ne makinenizi ne kendinizi riske atın. İşin oluru varsa yapın, işin oluru yoksa tamam deyin, yapamıyorum deyin, bırakın arkadaşlar. Tekrardan tezgah testeriye dönelim. Birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Testere ile kapak arasında belli bir miktar boşluk olur. Bu boşluk diğer tarafta da vardır ama bu tarafta daha fazladır. En azından bu makine için böyle diyeyim. Eğer kendiniz bir kapak yaparsanız ve dikey kesim kullanacaksınız. Sonuçta bu boşluk 45 derece yattığı zaman bıçağın rahat hareket edebilmesi için. Çoğunlukla dikey kesim yapıyorsanız kendiniz bir sıfırdan kapak yapıp buradaki boşluğu azaltabilirsiniz. Böylece hem talaş daha az yukarıya çıkar hem de birazdan göstereceğimin önüne geçmiş olursunuz. Parçayı kesmeye başladıktan sonra eğer çıkacak atık parça kısmı şu iki boşluktan daha ince ise bu araya düşebilir arkadaşlar. Panik olacak hiçbir şey yoktur, onu söyleyeyim. Arada budak varsa parça daha kısa bir şekilde de testerenin içine gidebilir. Genelde egzozdan dışarıya doğru çıkar arkadaşlar. Çıkmadığı durumda da videonun sonunda göreceksiniz. Bir ahşap parçası ile egzozun temizliğini yaparken o parçayı da dışarıya atabilirsiniz. Eğer o parça içeride kalırsa ne olur? Egzozdan talaş atamadığı için talaş bir süre sonra içeride birikmeye başlar ve siz kesim yaparken talaş yukarıya doğru püskürür dostlar. Evet, şimdi dediğimi göstereyim size. Evet, gitmedi. Ama şu olabilirdi arkadaşlar. Keserken şu şekilde içeriye dönebilirdi. Panikleyeceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Testerenizi kapatın, parçayı yerinden çıkartın. Dediğim gibi küçük parça gidiyorsa içeri, egzozdan dışarıya çıktığına emin olun. Yoksa egzoz kısmını tıkar, yukarıya doğru ahşap püskürür. Talaş püskürür, pardon. Elimde büyük sayılabilecek bir kontra plak var. Bu MDF de olabilirdi, sunta olabilirdi, daha da büyük olabilirdi. Arkadaşlar şimdi bu tip bir şeyi kesmeye çalıştığınız zaman şimdi testere butonuna erişemezsiniz. Bu bir. Nasıl bir çözüm üretilebilir? Testereyi kumandalı bir şekilde başlatmak da bir çözüm olabilir. Ya da önceden testereyi başlatacaksınız. Arkadan kesime gireceksiniz. Uzun parçaları bu tip makinelerde kesmek çok sağlıklı sonuç vermiyor. Bunu yorumlarda da soruyorlar. Şimdi neden derseniz hakimiyetimi çok rahat bir şekilde kaybedebiliyorum dostlar. Yani benim şu kısımdan 1 milimetre oynatmam o tarafa santimetre olarak yansıyor. Bu tip makineler şantiye tipi makinelerdir. Ya da bizim gibi hobi amaçlı uğraşanlar bu makineyi kullanır. Bakın makinenin şeyi az. Yaslama, itekleyebilme mesafesi dar arkadaşlar. Şeylerde ne oluyor? O profesyonel olanlarda işte gerekiyorsa önde çizici oluyor. İşte bir tane tepsi testere oluyor. Raylı mekanizmanın üstüne plaka lap diye oturuyor. Adam arkadaşlar tek eliyle
şeyi sürüp kesebiliyor. Yani tabii tek eliyle değil de yani hani o rahatlıkta kesebiliyor anlamında söyleyeyim. Özetle bizim bu tip testerelerde büyük parçayı keserken tam olarak hakimiyetimiz söz konusu değil. Tam olarak bir hakimiyet hani bence hiçbir zaman söz konusu olamaz ama işimizi ne rahatlatır? Bahsettiğim gibi arkadaşlar tezgahla aynı yükseklikte bir eşek işte arka tarafa gerekiyorsa plakanın büyüklüğüne göre diğer yan tarafa da yapılması gerekebilir arkadaşlar. Parçayı abartılı bir şekilde gösterelim. Diyelim dayama kolumuz bu kadar yamuk. Öyle bir şey yok da azıcık olmasını abartılı bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdi benim testerem arkadaşlar her zaman sabit. Testeremin noktasını gösteriyor. Bakın onu sabit tutmaya çalışıyorum. Testerenin bulunduğu pozisyonda evet götürdük ve çıkarttık. Bakın sonuçta testere bana doğru bakıyor. Ama kesmek istediğim parça ne oldu? Testeremin konumuyla şaştı arkadaşlar. Bu durumda ne olmak isteyecek? Parça testere keserken dayama kolundan ayrılmak isteyecek dostlar. Ve neye dönmüş oluyor iş? Abartılı gösterdik. Bakın parça artık boşta. Yani artık her şey testerenin titreşimine kalmış. Neyle karşı karşıya kalabiliriz? Parça kendi içinde dönebilir. Yani dişe tırmanabilir ve bize doğru fırlayabilir. Tam tersine düşünelim. Testeremizin arka tarafına doğru dayama kolumuz yanaşmış olsun. Onu da kırmızı kalemle çizelim. Oy! Ya! Of ya Allah'ım yarabbim. Şansa bak. Evet neyse biraz görünmesi zor olacak ama yeşil kalemle çiziyorum. Şimdi bakın dostlar. Testere kesmeye başladı. Ne dedik? Testere bize doğru bakıyor. Ve testere bu parçayı bu tarafa doğru çevirmek isteyecek. Yani şimdi asıl geri tepmeye yaşayabileceğimiz durumlardan birisi de bu. Parça arka tarafa doğru arkadaşlar testereye sıkıştı. Zaten arka taraf hani vurdurma yapıp bize doğru itebiliyor. Parça arka tarafa doğru sıkışırsa ittirmeyi yapacak. Yani geri tepme yaşamış olacağız. Tabii bu abartılı gösterim arkadaşlar. Yani bu bahsettiğimiz milimlik bile olsa sıkıştırma üzerinde etkisi var. Size zarar verebilir dostlar. Şimdi geri tepmeden nasıl kaçınabiliriz? Diyelim başımıza gelecek artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kesim yaparken dikkat ettiyseniz genelde testerenin karşısında durmadan testerenin kenarında durdum arkadaşlar. Testerenin her zaman için kenarında durduk. Dayamaya yasladık. Sarı çizgiyi ihlal etmedim. Parçamı ittiriyorum ve olası bir geri tepme yaşandı. Arkadaşlar bakın parça yanımdan gidecektir. Ama eğer önünde duruyorsam parça bana doğru gelecektir. Bana zarar verecektir. Bundan dolayı bir tık çaprazda durmak her zaman güvenlik açısından iyidir arkadaşlar. Şimdi kamera hazır bu açıdayken arkadaşlar bakın elimde şöyle bir parça var. Budağı görüyorsunuz. Arka tarafta da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi diyelim ben bu parçadan şu siyah kalemimi bir alayım ya. Ben bu parçadan diyelim şöyle 1,5 santimlik bir çıta keseceğim. Kesme işlemini de bu taraftan başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın kesme gerçekleşecek. Şimdi şu alanı kesti testere. Budaklı alana da girdi. Şimdi budaklı alana girdiği anda da olabilir. Çıkarken de olabilir. Arkadaşlar şuradaki parça budaktan ayrılabilir. Ve testereyle dayama kolu arasına sıkışabilir. Bir şekilde yukarıya sağa sola bir yere fırlamaya çalışacaktır. Diyelim bu parça ayrılmadı. Budak hala bunu tutuyor. Budağa geçtiğimiz zaman titreşimden dolayı budağın şeye tutulması zayıftır zaten ağaca. Bu parçanın buradan düşme ihtimali büyüktür. Şimdi nerede parçam? Budağım özür dilerim. Parçanın ucuna yakın arkadaşlar. Böyle budaklı parçaları bu şekilde kesmeniz gerekiyorsa arkadaşlar zaten budaklı kısmı ya iptal edin. Bu taraftan almayın. Gidin budaksız taraftan yapın. Yani budak diyelim atıyorum ortalarda bir yerde olmuş olsaydı o çıkıntı testereye geçtiği için geri tepme yaşanmazdı.
Ama bu kısım uca yakın olduğu için parça ayrılacak, testereyle dayama kolu arasında sıkışacak ve bir tarafa, herhangi bir tarafa doğru fırlayabilecektir. Tamam, bu da bizi ürkütecek ya da gözümüze bile zarar verebilirdi dostlar. İşim gereği birçok döşeme atölyesinin, işte mobilyacının üretim yerine giriyorum. Kendi işlerinde marangozhaneleri oluyor arkadaşlar. Ve hani parmakları olmayan insanlarla da tanışmışlığımız çok fazla. Ve sormuşluğum da var. Hani ne oldu, ne bitti, neden bu oldu? Hikayesini anlamak ya da durumu anlamak adına soruyorum. Arkadaşlar, çok dikkatimi çeken bir mevzu var. En çok gördüğüm bir kere tomrukları doğrayan işçilerde bu olayı çok fazla dikkatimi çekiyor. Ama bizim olayımızda ne bu derseniz kıymık arkadaşlar. Bakın, bu Planya'da da aynı şekilde. Planya bundan çok daha tehlikeli, daha önceden de demiştim. Diyelim parçalarınız masanın üzerinde dizili arkadaşlar. Testeremiz yukarıda. Parçayı elinize attığınız zaman bakın etrafında kıymık olabiliyor ve bir anda giriyor arkadaşlar ve elimizin hani sağa sola yukarı aşağı artık ne tarafa gideceğini biz belirlemiyoruz. Tamamen o anki refleksimiz belirliyor. Parçalarımız burada dizili arkadaşlar. Elimize attık ve bir anda elimize kıymık girdi. El geldi, geçmiş olsun arkadaşlar. O yüzden parçalarınızı alırken bile hani hayalinizi kullanın diyorum ya size. Bunun için söylüyorum. Ya hani yukarıdan tutun ya mümkünse parçaları daha ayrı bir yerde alıp kesip başka bir tarafa istifleyin. Özetle ne diyorum? Kıymık bütün makineler için tehlike arz ediyor. Malzemelerinizi koyacağınız yeri ya da yaklaşımınızı ona göre seçin arkadaşlar. Tezgah testereniz çalışacağınız zaman üst kısmı boş olsun arkadaşlar. Yani özellikle böyle anahtardı, metreydi falan, en kötü burada duracaksa ahşaptan başka hiçbir şey durmasın. Bu tip şeyleri başka bir yere mutlaka koyun. Makineyi çalıştırdığınız zaman kafanızda kulaklık olsa bile makinenin ilk çalışma sesini duyun arkadaşlar. Bir sıkıntı olup olmadığınızı kulağınızla yoklayın. Tekrardan parçayı itme hikayesine gelmek istiyorum. Kesme işlemini gerçekleştirirken arkadaşlar gözüm nereye bakıyor? Parmağıma mı bakıyor? Testerenin bunu kesmesine mi bakıyor? Yoksa dayama çubuğuyla buraya sıfır geldiğine mi bakıyor? Arkadaşlar gözüm çok büyük oranda dayama çubuğu ile parçanın birbiriyle sıfır hareket etmesine bakıyor. Yani bu parmağıma bakmadığım anlamına değil. Hani biraz tecrübelendikten sonra parmağı zaten genelde sabit tutuyorum. Eğer itmem gerekirse de tabii ki parmağa bakıyorum ama %70, %80 oranında gözüm parçayla dayama çubuğunun öpüşüp öpüşmediğine bakmakta. Eğer sadece ben parmağıma bakarsam zaten parçayı sağa sola oynatabilirim. Gözüm dediğim gibi oradaki öpüşmeyi görüyor. Parmak genelde sabit arkadaşlar. Testerenin nasıl kestiğine de başlangıçta işte geçti mi geçmedi mi ona bakıyorsunuz. Zaten testere kesmeye devam edecek arkadaşlar. Evet, şimdi bir de açılı kesme aparatından biraz daha bahsedelim. Biraz daha diyorum. Biraz da bundan bahsedelim. Bu makineninki kısa bile olmuş olsa arkadaşlar, kamerayı şöyle getireyim. Açılı kesme aparatının şu parçayı sağa sola oynatabiliyoruz arkadaşlar. Ki bunu kendiniz yaparsanız daha da uzun yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptığınız zaman ya da böyleyken bile arkadaşlar mutlaka makineyi çalıştırmadan boş bir şekilde götürün. Bakın testereyle çakışabileceği bir pozisyon almış oldu. Yani testereyle çakışmadığından mutlaka emin olun. Asla şöyle bir kesim yapmayın arkadaşlar. Asla dayama kolundan ölçüyü alıp kesiminizi tamamlamaya çalışmayın. Dediğim gibi testereden kısa bir halde burada kalacaktır ve geri tepme kaçınılmaz olacaktır dostlar. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için bir takoz parçasını arkadaşlar işkenceyle dayama koluna sabitledik. Gerekli olan ölçüyü ayarladık diyelim arkadaşlar. Hatta bunun için bir deneme yapalım. Parça bu durumda sıkışma olasılığı yok. Sadece ne var? Titreşimle geldi. Test ne olabilir? Testere bunu sıkıştırabilir. Eğer şu kapağınız daha da ince ise hiç böyle bir sorunla bile karşılaşmazsınız.
Bu bile geriyor adamı ya. Şimdi daha önceden de söylediğim gibi hani bu tarz bir kesim var ama ben ne kullanıyorum bunun için? Kızağı kullanıyorum arkadaşlar. Yani şu parçayı kullanma oranı ne diye sorarsanız 0. Ama kullanmanız hani icap edebilir. Şimdi ondan sonra neyi söyleyeyim ben size? Şimdi diyelim açılı kesim yapıyoruz ya da dikine de kesim yapabiliyor olun, fark etmez. Belli bir mesafeden kısa olan parçaları kesmek çok tehlikelidir. Şimdi bunu kestik diyelim arkadaşlar. Elimizi bu tarafa doğru götürebilir. Yani şunu demek istiyorum. Benim bu taraftan rahat bir şekilde kavrayabileceğim bir parça olması lazım. Yani hani uçtan kavrayıp götürmek gerçekten sıkıntılı, uzuv kaybıyla sonuçlanabilecek durumlardan birisidir. Tezgah testerenin esprisi ne demiştim arkadaşlar videonun en başında? Doğrusal kesim, doğrusal kesim. Şimdi açılı kesme aparatını gösterdik. Burada hani doğrusal değilmiş gibi gelebilir ama doğrusal hareketi yapan ne dostlar? Kanal sayesinde benim aparatım doğrusal hareketi yapıyor. Bu parça sabit durduğu için testere üzerinden açılı kesim yapmış olabiliyor. Diyelim buradan da mesela bir üçgen çıkartmak istiyorsanız arkadaşlar gene aynı şekilde kızaklı bir sistem yardımıyla, ki bu kızak çok daha güvenlidir öbürüne göre, bu tip bir tezgah testere satın alıyorsanız şu kızakları aparat olarak yapmanızda çok büyük bir fayda vardır arkadaşlar. Benim kızağım da aynı şekilde doğrusal olarak gider, parçayı keser geçer arkadaşlar. Tezgah testeremizi baş kesme olarak kullanmak istediğimizde kayar açılı aparat yerine kızak kullanmak çok daha mantıklıdır. Kızakta ölçüyü nasıl vereceğiz? Testereyle takoz arasında testereye takoz arasında yani mesafemiz kadar takozu buraya işkenceyle sabitleyeceğiz arkadaşlar. Takoza yasladık, itekledik, kesim gerçekleşti, geri çektik. Şuna dikkat etmeniz gerekir. Mümkünse arkası silgili bir kalem olabilir ya da bir ahşap parçası olabilir. Kesiminizi yapıp geri çekerken kalem ile buraya baskı kurun arkadaşlar. Bununla ilgili de Selçuk Ay'ın kanalında tezgah testere kızağı yapımı videosunu izleyebilirsiniz. O yukarıdan böyle pimleri de sabitleyecek şekilde falan bir sistem yapmıştı. Çok da başarılı bir video arkadaşlar. Burada özetle takozun mesafesini biz ayarlıyoruz. Kesme işlemini gerçekleştirirken bir kalemden faydalandık, kestik, geri çektik arkadaşlar. Parçamızı aldık, yenisini kestik, yenisini kestik, yenisini kestik. Hepsi standart bir ölçüde çıkmış oluyor. Şuradaki yarık ise kesme işlemi biterken ahşabın dışarıya doğru çapak atmasını da engelliyor. Yani temiz bir kesim yapmış oluyoruz. Tezgah testerede baş kesme işlemi yapmak istiyorsanız tavsiyem arkadaşlar bir kızak kullanmanızdır. Şimdi tezgah testerenin handikapı ne? Mesafemiz kısa olduğu için şimdi bu aşağı yukarı 2 metre uzunluğunda bir 5-10 ağırlık merkezinden dolayı aşağıya doğru inmek isteyecektir. Daha uzun olursa biraz daha sıkıntılı bir durum. Ya çok güzel bir baskı yapacağız ya kızağımızı büyüteceğiz ona göre. İki elimizle iki tarafa da baskı kurarak kestik, geri çektik. Şöyle bir yöntem de gösterebilirim. Bir takozu 5-10'un üstüne basacak şekilde işkenceyle kilitledim arkadaşlar. Yani şeyi almış oldu, buradaki parça ağırlığı almış oldu. Şimdi benim için geriye kalan ne? İttirmek, parçanın aşağıya doğru devrilmesini engellemek, tekrardan geriye çekmek arkadaşlar. Bu durumda şunu da yapabilirim. Baskıyı buradan koydum. Şuradaki elim 5-10'un ağırlığını alacaktır. Kesim bittiği anda parçayı hafif sola doğru çektim. Bu da bir yöntemdir arkadaşlar. Ama kullandığın ne diye sorarsanız ben bu ağırlıkta risk almak istemem hiçbir zaman. Baş kesme makinesini kullanıyorum. Sonuçta baş kesme makinesinde parçam sabit, testeremin tablası da sabit. Testerem benim bir eksen üzerinde dikey ve hatta yatık olarak kesim işlemini gerçekleştirebiliyor. Eğer pistonlu olursa iki eksen üzerinde
kesim işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sonuç olarak gönye kesme, baş kesme de çok daha etkili bir yöntemdir. Şöyle bir kızak arkadaşlar, kukametle tahtayı sıkıştırabiliyor. Ve bunu ben palet tahtalarında kullanıyordum. Palet tahtalarının şu yüzeyini planyaladıktan sonra şu yüzeye dik hale getirmek için bu kızaktan faydalandığım çok oldu arkadaşlar. Bu tip şeylerden de haberiniz olsun. Bu tip kızakların yapımını Celal Ünal'ın kanalında çok güzel videolarda da bulabilirsiniz. Hani kanalı kapattı, biz de çok üzüldük ama kanalı kapat diyorum, özür dilerim. Ahşap işine ara verdi. Buna da çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Hatta bu olay gerçekleştirdikten sonra bile hani benim bile atölyeye inme hevesim bir miktar kırıldı arkadaşlar. Neyse, dediğim gibi hani kanalında bunların çok daha güzel yapımlarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu videoda neyden bahsetmiş olduk? Tezgah testleri kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyleri epey bir derleyip toparlamış oldum galiba. Video bayağı bir uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Tezgah testleri kullanımında yaşanabilecek kazalardan bahsetmiş olduk. Buraya kadar izlediyseniz faydasını göreceğiniz bir video olduğuna eminim arkadaşlar. Gene de bu işi bizim amatör gözle yaptığımızı bilin. Yanlış bir şey söylediysek de affola, yorumlar kısmında bunu dile getirebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı ihmal etmeyin. Özellikle yorum yazmayı lütfen arkadaşlar ihmal etmeyin. Hani dediğim gibi bu adamın yaptığı videolar yukarıya doğru yükselsin, bu adamın yaptığı videolar izlensin diyorsanız yorum yazmanız, paylaşmanız, beğenmeniz, abone olmanız gibi şeyler çok çok önemli. Lütfen ihmal etmeyin. Evet, başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Evet, testerenin egzoz kısmını anlatacağım da aklıma gelmezdi arkadaşlar. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bu taraftan bu tip konuları anlattığım playlist'e erişebilirsiniz. Bu taraftan sizin için seçtiğim videoyu izleyebilirsiniz. Üst kısımdan da abone olabilirsiniz. Kırmızı kalem, hoş geldin. Görüşürüz dostlar.